Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bi adedi halqih. Ve mil'el mizan ve müntehel ilm ve meble'ar rıda ve zinetel arş. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed bi adedi ilmi. Estağfirullah bi adedi zunubina hatta tufer. Allahu Ekber hatta tufer. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, kıymetli efendiler, dünyayı ilmiyle aydınlatan o büyük şahsiyetlere rahmet okumaya devam edeceğiz. İşte bunlardan biri, önde gelenlerinden İmam-ı Azam'ın şahsında rahmetullahi aleyh ve aleyh mecmain, alimlerimizi anmaya, İmam-ı Azam'ı da yakinen tanımaya gayret edeceğiz inşallah Teala. İmamın Allah korkusu ve nefis murakabesi hakkında, bakın bu konuda yüksek şahsiyetlerin verdiği haberlere şöyle bir kulak verelim. Esed bin Amir el-Beceli el-Kufi, bu zat-ı muhterem, bu da büyük bir fakihtir, büyük bir cihan alimlerinden birisidir. Efendim, Halife Reşid devrinde vasıt ve Bağdat'ta kadılık yapmıştır. Yani Harun-ur Reşid zamanında Bağdat'ta kadılık yapanlardan birisi. Bunu Taşköprülüzade de kaleme almış, durumu bildirmektedir. Bu zat-ı muhterem rahmetullahi aleyhi mecmain İmam-ı Azam hakkında bakın ne diyor. İmamın geceleri ağlayışını komşuları işitir de ona acırlardı. İmam gizli Allah'ın huzurunda geceleri ağlardı. Fakat öyle bir hal almış oluyor ki komşuları dahi işitmiş olabiliyor. Ve acırlardı diyor. Şimdi bu da onun ne kadar Allah sevgisi, Allah'a tamamen vecd ile bağlı. Yüce Allah'ın cemalini özlüyor. Ve Allah korkusu onun takvasıyla yaşıyor. İmam Vekidi de imamın kalbinde Allah'ın kibriya ve azameti o kadar yer etmişti ki etrafı kılıçlarla sarılı olsa bile hakkı söyler, hakkı icra eder. Allah'ın rızasını her şeye tercih ederdi. O büyük emanet sahibiydi demiştir. İşte kıymetliler, bakın büyükler İmam-ı Azam'ı böyle anlatıyorlar.
Kibriya, Allah'ın kibriya ve azameti diyor. Dikkat et. Dünya korkusu, yer gök korkusu, cennet cehennem değil. Yerlerin patlaması, volkanların patlaması değil. Allah'ın Celle Celaluhu kibriya ve azameti o kadar diyor imamın kalbinde yer etmişti ki etrafı kılıçlarla sarılı olsa bile hakkı söylerdi diyor. İşte hak alim, hakkı ifade eden bir alim, İmam-ı Azam. Yahya bin el-Kettan da şöyle derdi. İmamın yüzüne baktığında onun ne biçim bir takva üzere olduğunu görürdü. Bir gece namazda Kamer suresinin 46. ayetini okudu. Hem tazarru etti hem ağladı. Bir başka gece de namazda Tekasür suresine gelmişti. Sabaha kadar bu sureyi tekrar etmişti. Yezid bin el-Leys anlatıyor. Efendim bin el-Leys diyor ki bu ümmetin hayırlılarındandı diyor. Bir gün mescitte yatsı namazını kılarken mescidin imamı Zilzal suresini okuyordu. Ebu Hanife de namaz kıldıran kişinin arkasındaydı. Namaz bittiğinde Ebu Hanife'ye baktım. Oturmuş tefekkür halindeydi. Ebu Hanife'yi ayakta eliyle sakalını tutmuş, şöyle dua ederken gördüm. Ey zerre kadar hayra mükafat, şerre de ceza terettüp ettiren Allah Celle Celaluhu, Numan kulunu cehennem azabından ve ona yaklaştıran şeylerden koru. Numan kulunu geniş rahmetine ithal eyle. Efendim, kandil hala yanmaktaydı. Beni gördü, ayaktaydı. Dedi ki, kandilimi alacaksın. Ben hayır, sabah namazı için ezan okudum dedim. Evet kıymetliler, yine diyor ki, onu diyor meşgul etmemek için kalktım. Kandili söndürmeden çıktım. Kandilin içinde yağı az kalmıştı. Sabah namazı için mescide geldiğimde Ebu Hanife'yi ayakta eliyle sakalını tutmuş böyle yalvarırken gördüm diyor. İşte caminin görevlisi anlatıyor bunu da. Kıymetliler, gördüğünü gizle. Bakın hocaya nasıl caminin görevlisine tembih etti İmam-ı Azam. Benim bu halimi kimseye söyleme, gizle dedi. Sabah namazının sünnetini kıldı, oturdu. Daha sonra da bizimle beraber sabah namazının farzını yatsı namazı için aldığı abdestiyle kıldı. Ebul Ahvas diyor ki, eğer Ebu Hanife'ye 3 güne kadar öleceksin denilmiş olsaydı, onun ibadet hayatında hiçbir değişiklik olmazdı. Çünkü her anını
değerlendiren, Allah'ın huzurunda emrinde geçiren bir zattı diyor. Ebu'l-Havvas kim biliyor musunuz? Evet, bu da yüksek bir hadis alimlerinden ve Hanefi mezhebinin büyüklerindendir. Dikkat edin, Hanefi mezhebinin içi hadis alimleriyle kaynıyor. Bunlar İmam-ı Azam'ın okulunda yetişmiş, ekolünde yetişmiş zat-ı muhteremlerdir. Çok kıymetli efendiler, İsa bin Yunus'un yanında Ebu Hanife'den bahsedilmişti. Ona dua ederek şöyle dedi: onun içtihadı kuvvetliydi. En kuvvetli içtihadı da Allah'a karşı asi gelmemek için haramlara karşı olan tutum ve davranışıydı. Eğer halk için bazı meselelerde zorluklar görmeseydim, asla fetvada bulunmazdım. Bulunduğum fetva, mesleğinin beni cehenneme ithal etmesinden korkuyorum derdi. Allahu Teala'nın bana fıkıh ilmini ihsan ettiğinden beri isyana cesaret etmedim derdi. Allah'tan cennet talep etmeyi bir cesaret sayardı. Dükkanını kapamak üzere olan gencin cennet talep eder mahiyette duasını işitince yanakları ıslanıncaya kadar ağlamış. Çocuktan dükkanını kapamasını istemiş. Başını önüne eğerek süratle oradan ayrılırken şöyle demişti: bizim gibi insanlar Allah'ın affını dilemelidirler. Kıymetli efendiler, bir gün sabah namazında İmam İbrahim suresinin 42. ayetini okumuştu. Ebu Hanife bu esnada yanındakilerin fark edeceği bir şekilde titremişti. İmam-ı Azam Kur'an-ı Kerim karşısında titriyor ve ağlıyordu. Zalimlerin yaptığından gafil sanma. Ayet-i kerimenin anlamı bu. Zalimlerin yaptığından gafil sanma. Gözlerin fırlayacağı güne erteliyorum diyor. Bakın, bir takdir var, erteleme var. Hiçbir olay terk edilmiş değil, hep vakitlere bağlanmış, takdire bağlanmıştır. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain bir meseleyi halletmekte güçlük çekerse, eshabına sanıyorum işlediğim bir günahtan dolayı başıma böyle bir hal geldi derdi. Hemen sonra da kalkar 2 rekat namaz kılar, istiğfar eder. Namazdan sonra da Allah'ın inayetiyle o meseleyi kolaylıkla hallederdi. Ebu Hanife'nin böyle yaptığı Fudayl bin İyaz'a anlatıldığında şiddetli bir şekilde ağladıktan sonra şöyle demişti: Ebu Hanife böyle yaptığı halde başkaları bundan ibret alıp hala uyanmazlar. Halbuki bu gafil kimselerin günahları kendilerini kaplamıştır.
Ebu Hanife bir gün farkında olmadan bir çocuğun ayağına hafif incitmişti. Çocuk, "Ya şeyh, kıyamet gününde kısas olmaktan korkmaz mısın?" demişti. Bakın, imamda bir dalgınlık oldu. Kendine geldiğinde ona, "Seni bu kadar düşündüren nedir?" diye sorulduğunda, çocuğun sözü beni düşündürdü. Korkarım ki bu çocuğa söylediği sözü bizi ikaz için Allah söyletti dedi. Ebu Hanife bir gün mescitte İbnül Mutemir ile bir şeyler konuşup ağladıkları görülmüştü. Mescitten çıktıktan sonra İbnül Mutemir'e, "O gün ne konuşuyordunuz ki ağladınız?" denildiğinde, zamanımızdaki batıl ehlinin hayır ehli üzerine galebesinden bahsediyor, onun için ağlıyorduk demişti. Görüyorsunuz, eğer batıl hak ehline karşı galip geliyorsa, bu hak ehlinin daha iyi çalışmadığını gösterir. Hak ehli daha iyi çalışmalıdır. İşte bu Hanife ta o gün bunun için ağlamıştı, yanındaki o zat-ı muhteremle. Ebu Hanife gece namazı kıldığında gözlerinden akan yaşların yağmur damlaları gibi hasıra damladığı duyulurdu. Onda bu ağlamanın eseri gözlerinde ve yanaklarında görülürdü. Dilini kötü şeylerden şiddetle korurdu İmam-ı Azam. Ebu Hanife ile münazara edenlerden bazıları ona "Ey bid'atçı, ey zındık" dediklerinde İmam, "Allah sizi affetsin. Senin kullandığın sözlerin sahibi olmadığımı Allah bilir. Ben Rabbimi bileriden beri ona kimseyi eş tutmadım. Onun ikabından korkar, affını ümit ederim" derdi. Başı önüne düşerek kendinden geçtiği, aklı başına geldiğinde imama bu sözleri söyleyen kimse, "Bana hakkını helal et" diyerek özür diledi. O zaman Ebu Hanife şöyle dedi: "Cahillerin cehaletten dolayı hakkımda söylediklerini helal ederim. Fakat ilim ehlinin hakkımda bende olmayan şeyleri söylemeleri ise o başkadır. Bu gıybettir. Alimlerin gıybeti kendilerinden sonra mutlak bir eser bırakır." Fudayl bin Dükeyn diyor ki, Ebu Hanife gayet heybetli bir kişiydi. Konuşması ise umumiyetle cevap mahiyetindeydi. Lüzumsuz sözleri, mala yaniyi ne söyler ne de dinlerdi. Bir gün imama, "Ya imam, Allah'tan kork" denilmişti. Söylenen sözün tesiriyle imam başını önüne eğdi. Sonra da bunu söyleyen kimseye şöyle dedi: "Ey kardeşim, Allah seni hayırla mükafatlandırsın. İnsanların bu türlü hatırlatmalara daima ihtiyacı vardır. Özellikle ilim ve amel sahibi olup ucup ehli olanları, halkın ağzına düşenleri,
böyle ikaz etmelidir. Ben biliyorum ki Allah benden soracaktır. Sen beni selameti araştırmaya hırslandırdın. Yani sen beni uyardın, ikaz ettin diyor. Adam bakın terbiye kurallarını aşarak söylediği halde imam onun kendi nefsine alarak oradan ikaz dersi alacağını söyledi. Büyükler böyledirler. İnsanların bu tip sözleriyle meşgul olmayın. Bunlar faydasız şeylerdir. Hakkımızda kötü şeylerden, kötü söyleyenleri Allah affetsin. İyi söyleyenleri de rahmetine gark etsin. Biz insanların halleri üzerine bırakın da fıkıhta derinleşmeye çalışın. Zaman gelir sizin hakkınızda konuşanlar size müracaatta mecbur olurlar. İmam-ı Azam'a dil uzatanlar İmam-ı Azam'a ebedi muhtaç kalmışlardır ve muhtaçtırlar. İster farkında olsunlar, ister olmasınlar. Ebu Hanife'nin dilinin doğruluğu ve kimseyi kötü bir şekilde zikretmediği hakkında herkes aynı konuşmaktadır. Bunda kimse ihtilaf etmemiştir. İmam-ı Azam daima doğruyu söyleyen bir zatı muhteremdir buyurulmaktadır. Kıymetli efendiler, yine bir gün Ebu Hanife'ye dediler ki, insanlar sizin hakkınızda konuşuyorlar. Sen bunların hiçbirinin hakkında neden konuşmuyorsun denildiğinde şöyle demişti. Bu bir haslettir. Allahu Teala'nın fazlıdır. İstediğine verir buyurdu. Görüyorsunuz, bütün hayatını ömrünü tamamını ilme adayan kişi hiç başkalarının seviyesine düşer mi? Gıybetçilerin seviyesine, rastgele mala yani konuşanların seviyesine hiç düşer mi? Yine Bükeyr bin Maruf diyor ki, ümmeti Muhammed içinde Ebu Hanife'den daha güzel bir sirete sahip kimse görmedim diyor. İşte kıymetli efendiler, bu yine yüksek hadis alimlerinden birisidir. Ebu Bükeyr bin Maruf rahmetullahi aleyhi mecmain. İmam-ı Azam son derece cömert bir zat-ı muhteremdi. Rahmetullahi aleyhi ve aleyhi mecmain. Ebu Hanife yaşadığı devirde insanların en cömerti olduğunda herkes ittifak etmektedir. O kereminde dostlarını ve öğrencilerini eşit tutardı. Evlenmesi gerekenleri evlendirir. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bizzat gönderirdi. Yani ayağına çağırmıyordu. Bizzat o ihtiyacı olanların bizzat evine gönderiyor ve onların bu nimet Allah'ın nimetidir diyor, onları onurize ediyordu. Evet kıymetliler, şu seccadeyi kaldır, altında olanları al, kıyafetini bununla güzelleştir demişti. Orada tam 1000 dirhem vardı, hepsini o ihtiyaç sahibine verdi. Çünkü yanına gelen kişine pışıya baktı, üzerinde eski elbiseyi görmüştü.
Diğer oturanlar oradan kalkana kadar beklemesini rica etti. Milletin içinde yanında vermedi. Ondan sonra elbisesi eski olan şahsa dedi ki, şu seccadeyi kaldır, altında olanları al dedi. Ve 1000 dirhem vardı. Ey kıymetliler! İşte İmam-ı Azam, bütün varlığıyla Allah'ın rızasına kendini vakfetmiş bir zat-ı muhterem olarak dünyada böyle okunmaktadır. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh diyor ki, Ebu Hanife'den herhangi bir şey istendiğinde mutlaka yerine getirirdi. Oğlu Hammad, İmam-ı Azam'ın oğlu Hammad, Fatiha suresini ezberlemişti. Oğlunun öğretmenine, hocasına 500, bir diğer rivayete göre 1000 dirhem verdi. Dikkat et, Fatiha'yı benim oğluma öğretti diye. Bu 1000 dirhemi hocasına, oğlunun hocasına veriyor. Kim? İmam-ı Azam. Şimdi öğretmen dedi ki, yani hocası oğlunun, ben ne yaptım ki bu kadar parayı bana veriyorsun? Ebu Hanife dedi ki, İmam-ı Azam, sen oğluma öğrettiğin Kur'an'ın kadrini küçük görme. Eğer yanımda ondan daha fazla olsaydı, hepsini gönderirdim. İşte gönderdiği paranın halk tarafından duyulması üzerine öğretmeni çağırıp bunları söylemişti. İmam seneden seneye kazancını toplar, bununla fakih ve muhaddislerin ihtiyaçlarını karşılar. Yiyecek ve giyeceklerini satın alır. Kârdan geri kalan parayı da onlara yine dağıtırdı. Parayı verdikten sonra da şöyle derdi: bu ihtiyaçlarınıza bunları harcayın. Yalnız Allah'a hamd edin. Benim verdiklerim gerçekte benim değildir. Sizin nasibiniz olarak Allah'ın fazlı kereminden benim elimden size gönderdiğidir diyordu. Çünkü her nimetin sahibinin Allah olduğunu o iyi biliyordu. İmam Veki anlatıyor. Ebu Hanife bana dedi ki, 40 seneden beri 4000 dirhemden fazla para bulundurmadım. Bunun fazlasını daima infak ettim. Bu miktarı Hazreti Ali'nin bu kadar miktar ailenin ihtiyacı için lazımdır kavline dayanarak tuttum. Eğer başkalarına muhtaç olmaktan korkmamış olsaydım, kendim için bir dirhem bile bırakmazdım. Süfyan bin Uyeyne de şöyle demektedir. Ebu Hanife sadakası bol kimseydi. Bol hayır işlerdi. İhtiyaç sahiplerini unutmaz, onları daima istifade ettirirdi. Bir defasında bana o kadar fazla hediye göndermişti ki hayret ettim. Durumu onun yakın dostlarına açtığımda dediler ki, ya sen Said bin Arube'ye gönderdiğini görmüş olsaydın, daha da hayret ederdin. Ebu Hanife'nin zamanında hadis alimleri arasında imamın yardım elini uzatmadığı kimse yoktu.
Mis'ar bin Kidam diyor ki, Ebu Hanife çarşıdan ailesi için yiyecek veya giyecek aldığında onun bir mislini de büyük alimlere gönderirdi. Yani evine ne alırsa büyük alimlere de mutlaka onu alıp gönderirdi diyor. Ebu Yusuf diyor ki, rahmetullahi aleyhi mecmain, İmam-ı Azam ihsan ettiği bir şey üzerine kendisine teşekkür edilirse buna çok üzülürdü. Şöyle derdi, bu rızkı benim elimle sana gönderen Allahu Teala'dır. Allah'a şükret. Beni tam 20 sene ailemle birlikte besledi. Dikkat edin, İmam-ı Azam'ın en baş talebesi 20 sene ailemle beni besledi diyor. Dikkat edin, hem okutuyor hem besliyor. Hem de bugün Ebu Yusuf cihan alimidir. İmam-ı Azam'dan sonra dünyada ikinci bir müştehittir, büyük bir müştehittir. Bir gün kendisine sizden daha cömert bir kimse görmedim dediğimde bana, hocam Hammad'ı görmüş olsaydın, böyle konuşmazdın. Güzel huyları bu kadar kemal üzerinde toplayan hocam Hammad'dan başka kimseyi görmedim dedi. İmam-ı Azam hocasına hayrandı. Kendisi övüldüğü zaman hemen hocasını överdi. Kendi konusunu kapatmak için. Ebu Hanife ilim, amel, cömertlik ve Kur'an-ı Kerim ahlakı üzere bulunma bakımından Allah'ın yeryüzünde bir zinetiydi. Şakik anlatıyor. Şakik kim biliyor musunuz? Künyesi Ebu Ali, aslen Horasanlı, büyük evliyalardan, tasavvuf ehlinin büyüklerindendir. Bir kazada, savaşta şehit olmuştur. Efendim İmam-ı Şarani bu konuda bilgi vermektedir. Bu zat-ı muhterem bakın ne diyor. Ebu Hanife ile yolda gidiyorduk. Giderken bizi karşıdan bir adam gördü. Yolunu değiştirdi. İmam seslendi. Yanımıza geldi. İmam-ı Azam, bizi görünce neden yolunu değiştirdin? Dedi. Adam, ya imam, size 10.000 dirhem borcum var. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen sıkıntıda olduğum için ödeyemedim. Utandım da ondan dedi. Bak İmam-ı Azam bu adama ne dedi? Sübhanallah. Sen bu kadar sıkıntıda olduktan sonra buradakiler şahit olsun. Ben sana 10.000 dirhemi hibe ettim. Bundan sonra serbest ol. Seni böyle bir sıkıntıya soktuğum için de bana hakkını helal et dedi. Görüyorsunuz. Ona kimler borçluysa onları hiç üzmeden onlara bağışlıyordu. Şakik bunu gördükten sonra diyor ki, Şakik kim idi? O büyük evliya. Anladım ki diyor, gerçek zahit Ebu Hanife'dir. Fudayl bin İyaz diyor ki, bu da büyük evliyalardan. Ebu Hanife konuşmasının azlığı, ilim ve ehline ikramının çokluğu ve faziletleriyle maruf bir kimseydi. Şerik anlatıyor. Bu da biliyorsunuz yüksek alimlerden biri.
Ebu Hanife öğrencilerinin bütün ihtiyaçlarını temin eder. Öğrencilerinin ailelerinin ihtiyaçlarıyla da ilgilenirdi. Ayrıca her öğrencisine helal ve haramı öğrenmekle asıl büyük zenginliğine kavuşacaklarını söylerdi. Bir defasında İbrahim bin Üyeyne 4000 dirhemi aşkın bir borç yüzünden hapsedilmişti. İbrahim'in bazı dostları bu miktar parayı halktan toplayıp onu kurtarmak istemişlerdi. Halkın yardımlarını toplayarak Ebu Hanife'ye geldiklerinde dikkat edin. Bakın İmam-ı Azam ne yaptı? Kimden ne aldıysanız dedi İmam-ı Azam, onları geri veriniz. Hepsini ben öderim dedi ve ödedi. Ebu Hanife'ye hediye getirmişlerdi. İmam kendisine gönderilen hediyenin birkaç mislini hediye sahibine gönderdiğinde imama hediye veren kişi, "Ya imam, böyle yapacağını bilseydim size hediye göndermezdim" dedi. İmam, "Öyle söyleme. Faziletin ilk başlayana ait olduğunu bilmez misin? Sen Heytem bin Adi'yin Ebu Salih'ten rivayet ederek bana ulaşan Peygamberimizin, bakın ne diyor Peygamberimizden rivayet: her kim size bir iyilik ederse gücünüz yettiği kadar ona mukabelede bulununuz. Gücünüz yetmediğinde de iyilik sahibi için hayır dua ediniz buyurduğunu duymadın mı? Bu hadis benim için sahip olduğum şeylerin hepsinden daha sevimlidir. Men sana ileyküm ma'rufen fekafi'uhu fe illem tecidû ma tekafi'u bihi fesnu aleyh. Sadaka Resulullah. Evet, çok kıymetli efendiler. İşte alimlerimizi rahmetle anmaya devam ediyoruz. Dünyadan yüz çevirmesi ve şüpheli şeylerden bile kaçınması. İmam-ı Azam yönü kalbi Hakk'a yöneliktir. Dünyaya değil Hakk'a bakıyordu. Ve şüphelilerden bile kaçınıyordu. İşte veranın, zühdün zirvesini yaşıyordu. Rahmetullahi aleyh ve aleyhim ecmain. Abdullah bin İbni Mübarek diyor ki, ben Küfe'ye geldiğimde buranın en zahidi kimdir diye sordum. Bana Ebu Hanife'dir dediler. Cariye satın almak istemişti. Şüpheden kurtulmak amacıyla müşavere ederek tam 10 sene, başka rivayette 20 sene beklemişti. Ben Ebu Hanife'den daha çok şüpheli şeylerden kaçınan kimseyi görmedim. Bunca mal ve servet sahibi olduğu halde kendisine defalarca kadılık makamı ve mevki teklif edildiği halde dayak yeme pahasına bile ondan uzak duran kimseden daha zahid kişi olabilir mi? O bu makamı kabul etmediği için tehdit edilmiş, kırbaçlanmış, hapse atılmıştı. İşte kıymetliler, yine ne diyor büyüklerden birisi? Ebu Hanife'den daha çok vera sahibi bir kimse görmedim.
Vera nedir? Şüphelilerden sakınmak. Hasan bin Salih de şöyle derdi. İmam haramdan o kadar çok korkar ve şiddetle kaçınırdı ki, bu yüzden birçok helalı da terk ederdi. İlmini ve şahsiyetini ondan daha çok koruyan, ondan daha fakih bir kimse görmedim. Nadrubni Muhammed de bakın ne diyor. Ebu Hanife'den daha çok haramdan ve şüpheli şeylerden kaçınan bir şahsı görmedim derdi. Kim bu zat-ı muhterem? İşte imamın bu da öğrencilerindendir ve hadis ricalindendir. Efendim, büyük şahsiyetlerdendir. Evet kıymetliler, Yüce İslam'a hizmet eden bütün İslam alimlerinden Yüce Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, onların üzerinden merhameti hiç eksilmesin. Hasan bin Ziyad da şöyle anlatmaktadır. Allah'a yemin ederim ki Ebu Hanife devlet adamlarının hiçbirinden ne hediye ne de mükafat kabul etmedi. Ortağını Havs bin Abdurrahman'ı mal satmak üzere gönderdi. Gönderdiği malın içinde bulunan kusurlu bir elbisenin varlığını da göstererek satarken bunun kusurunun söylenmesini istemişti. Ortağı malı satarken kusuru söylemeyi unutmuştu. Ayrıca kusurlu malı kime sattığını da bilmiyordu. Ebu Hanife durumu öğrenince o seferden elde edilen paranın tamamını rivayete göre 30.000 dirhem sadaka olarak dağıtmıştı. O şüpheli malın bulunduğu kazancın hiçbirini diğer helal kazancına karıştırmadı. 30.000 dirhemi sadaka olarak dağıttı. Kim? İmam-ı Azam. Yine Veki diyor ki, İmam konuşma esnasında her ne zaman doğru üzerinde olsa ağzından yemin çıktığında mutlaka bir dirhem sadaka verildi. Çünkü böyle yapmayı nezletmişti. Hafs'ta diyor ki 30 sene İmam-ı Azam'ın dersinde bulundum. Gizlediği şeyin zıttını konuştuğunu duymadım. Eğer bir hususta şüpheye düşerse, icap ederse o şüpheden kurtulabilmek için bütün malını infak ederdi diyor. Sehil bin Muzahim de şöyle anlatırdı. Ebu Hanife'nin evine gittiğimde yerde sergi olarak hasırdan başka bir şey görmedim. İşte kıymetli efendiler, dünyada serveti var, ilmi var, her şeyini Allah'ın rızasına, yoluna kullanıyor. Dünyaya hiç mi hiç esir olmamış. Gerçek hür ve özgürlüğü yaşıyor, Allah'ın emrinde yaşıyor. Ebu Hanife'ye bunca aileniz varken, dünyanın ne malını ne de makamını kabul etmiyorsunuz. Neden denildiğinde, bakın İmam-ı Azam ne diyor? Zariyet suresinin 22. ayetini okuyarak, ailem için Allah bana kafidir. Bana bir ayda gıda için 2 dirhem yetmektedir.
Allah'ın hesap soracağı şeyi neden toplayayım ki? Kişi topladığı maldan ister itaatte, isterse isyanda sarf etmiş olsun. Allah yanında sorumludur. Herkesin rızkını Allah vermeyecek midir dedi. Dostlarından biri hacca giderken cariyesini Ebu Hanife'nin evinde bırakmıştı. Aradan 4 ay geçtikten sonra haçtan dönen kişi İmam'dan cariyesinin hizmetini sormuştu. İmam şöyle dedi: Kur'an okuyup insanların dinini muhafaza makamında bulunan her kişi nefsini fitnelerden korumak zorundadır. Sen gideriden beri cariyenin yüzünü görmüş değilim. Görüyorsunuz. Cariyenin sahibi cariye ile buluştuktan sonra Ebu Hanife'yi ondan sormuştu. Cariye şöyle anlatmıştı: Ebu Hanife'nin bir benzerini ne gördüm ne de duydum. İmsakten önce bir miktar yemek yer. Dikkat et, imsaktan önce. Biraz da oturduğu yerde uyuklayarak kestirdikten sonra kalkar. Sabah namazı için mescide gider. Gece ve gündüz gusül yaptığını duymadığın gibi gündüzün yediğini, içtiğini asla görmedim, işitmedim diyor. Böylelerini hak yedirir, hak içirir. Bir kadın Ebu Hanife'ye satmak için bir ipek elbise getirmişti. Ebu Hanife fiyatını sordu. Kadın da 100 dirhem dedi. Ebu Hanife bu 100 dirhemden fazla eder dedi. Bunun üzerine kadın 100 artırarak Ebu Hanife daha fazla yapar deyince kadın benimle eğleniyor musun dedi. Ne münasebet, bir adam getirelim, fiyatını takdir ettirelim. Kadın bir adam çağırdı, fiyat biçtirdi. Ebu Hanife de o elbiseyi 500 dirheme satın aldı. Kadın onu 100 dirheme verecekti. Ama İmam-ı Azam dikkat et, kadına 5 katını vererek malı tam fiyatında aldı. Bir de kadın aldandım zannetmesin diye bir de bu işten anlayan birini getirttirdi oraya. İşte kıymetliler, Ebu Hanife şöyle derdi rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain: Allah'tan korkmasaydım, ilmin ziyağından endişem olmasaydı hiçbir kimseye fetva vermezdim. Ebu Hanife Bağdat'ta hapsedilmişti. Oğlu Hammad da Hammad'a şöyle haber gönderdi: Oğlum, bir dirhemi ekmek, bir dirhemi de kavrulmuş un için olmak üzere bana 2 dirhem para gönder. Burada bana bir ay yeter. Hapisteyken kimsenin bir şeyini yememiştim. Zorla alınan koyunların Küfe halkının koyunlarına karıştığını duymuştu. Bir koyunun ortalama kaç yıl ömrü olduğunu sordu. 7 sene cevabını alınca
tam 7 yıl ağzına koyun eti koymamıştı. Nehrin kenarında askerlerin et yiyip artıklarını nehire attıklarını görmüş. Bir balığın ömrü kadar o nehirde tutulan balıklardan yememişti. Şafii mezhebinin büyüklerinden bazıları ve Üstad Ebul Kasım el-Kuşeyri tasavvuf ve erbab hakkında eşsiz eseri olan Er-Risalesinde takva bölümünde şöyle demektedir. Ebu Hanife boşlusunun ağacının gölgesinde hiç oturmazdı. Kuşeyri de büyük evliyalardandır. Efendiler, Kuşeyri vefatı 465 tasavvuf ehli ve aralarında kullanılmakta olan terimler için hazırladığı eseri Er-Risale çok meşhurdur. Efendim, Ebu Hanife hakkında bu sözleri için bakınız onun eserlerine. Evet kıymetliler, Kuşeyri'nin bu rivayetiyle İbn Harun'un dedikleri birbirine aynısıdır. İbn Harun diyor ki, ben Ebu Hanife'den daha çok şüpheli şeylerden kaçınan kişiyi görmedim. Bir gün Ebu Hanife'yi bir adamın evinin önünde gölge varken güneşte oturduğunu gördüm. Dedim ki, gölge varken niçin buraya güneşe oturdunuz? İmam, hane sahibinin bana bir miktar borcu var. Borç sahibine ait gölgede oturmayı sevmem demişti. İbn Harun bunu anlattıktan sonra demişti ki, bundan daha şiddetli şüpheli şeylerden kaçınma vera olur mu? Dedi. İşte kıymetliler, Ebu Hanife hakkında ne kadar bilgi versek tamamını değil, içinden bazı özetler, keşif notları vermeye çalışıyoruz. Ebu Hanife'nin çok güvenilir bir kişiliği vardı. Bütün çevrede herkes ona güvenirdi. Şam'da bir adam, Hikem bin Hişam Es-Sakafiye bana Ebu Hanife'yi anlat demişti. Hikem bin Hişam dedi ki, Ebu Hanife insanlar için en güvenilir kimseydi. Ona duyulan bu güvenden dolayı devletin hazinesinin anahtarlarını hazine emini olarak ona verilmesini sultan istemişti. Yani İmam-ı Azam'a bütün hazinelerin anahtarları verilmek istendi sultan tarafından. Hatta ya kabul edersin ya da sırtına kırbaç vurdururum demişti. Ebu Hanife dünya azabını ahiret azabına tercih ederek hazine eminliğini dahi kabul etmedi, sırtına kırbaçlar vuruldu. Adam dedi ki, ben Ebu Hanife'den başka böyle vasıflandırılan bir kişiyi duymadım. Ey kıymetliler, İmam-ı Azam'ı dünya tanıyor da tanımayanlar var. Onlara da tanıtın İmam-ı Azam'ı rahmetullahi aleyh. Hikem Es-Safaki de Allah'a yemin ederim ki Ebu Hanife aynı anlattığım gibi bir kimseydi. Yine Vekile şöyle diyor. Ebu Hanife büyük bir emniyet ve
güven sahibiydi demiştir. Evet kıymetliler, daha neler neler. Kendilerine büyük güven duyulduğunu ve diyaneti de güzel bir kimse olduğunu söylemektedirler. Hep büyükler İmam-ı Azam'ın ne kadar büyük bir imam olduğunu, İmam-ı Azam olduğunu anlatmaktadırlar. İmam-ı Azam akıl yönüyle de çok kuvvetliydi. Bakın Hatibi Bağdadi rivayet ediyor. Abdullah İbni Mübarek Ebu Hanife'den daha akıllı bir kimse görmedim derdi. İşte kıymetliler, Allah ilmi de, aklı da, takvayı da, zühdü de. Cenab-ı Hak İmam-ı Azam'ı yeryüzüne, insanlık alemine bir ilim deryası olarak Allah lütfetmiştir. Bu Allah'ın bir lütfudur. Bir gün Ebu Hanife Harun Reşid'in huzurunda Ebu Hanife'den bahsedilirken Reşid şöyle demişti: Allah ona rahmet etsin. Başkalarının baş gözüyle göremediklerini Ebu Hanife akıl gözüyle görmüştür dedi. Harun Reşid burada övüyor İmam-ı Azam. Ali bin Asım da yeryüzündeki insanların aklının yarısı terazinin bir kefesine, Ebu Hanife'nin aklı da diğer kefesine konmuş olsaydı, Ebu Hanife'nin aklı ağır gelirdi derdi. Muhammed bin Abdullah el-Ensari de bakın ne diyor. Ebu Hanife'nin aklının metaneti, onun konuşmalarında, hareketlerinde, sözünde, sohbetinde, velhasıl her halinde kendini gösterirdi diyordu. Evet, Halice İbni Mus'ab ise alimlerden binlercesini gördüm. Bunların içinde en akıllıları 3'ü, 4'ü geçmez dedi. Bunları sayarken de 3. veya 4. olarak Ebu Hanife'yi saymıştı. İşte kıymetliler, bakıyoruz ki Ebu Hanife'nin oğlu Hammad anlatmıştır. Babam diyor bir gün mescitte elbisesine bürünmüş bir halde oturuyordu. Nasıl olduysa tavandan bir yılan babasının kucağına düştü. Aniden böyle bir durumla karşılaşan imamın halinde hiçbir değişiklik olmadı. Hatta dizlerini bile açmadı. Sadece bakın şu ayeti okudu. Len yusibena illa ma keteballahu lena huve mevlana ilahir. Bize Allah'ın takdir ettiğinden başkası ulaşamaz. O bizim Mevlamızdır. Mealindeki ayeti, yani bu ayeti okuduktan sonra yılanı sol eliyle tuttu, atıverdi. Burada da İmam-ı Azam'ın Allah korkusundan başka kimseden korkmadığı, başka korkunun da olmadığı anlaşılmaktadır. İmam-ı Şafii Hazretleri Ebu Hanife'nin aklını tavsif ederken şöyle demişti: hiçbir kadın Ebu Hanife gibi akıllı bir evlat dünyaya getirmemiştir dedi. Kim bunu diyen? İmam-ı Şafii Hazretleri diyor. Rahmetullahi aleyhi mecmain.
Yine Zat-ı Muhterem Hüneys diyor ki, Ebu Hanife'nin aklı ile zamanında yaşayan kimselerin aklı bir araya toplanmış olsaydı, Ebu Hanife'nin aklı diğer akılların tamamına tercih edilirdi diyor. Kim bu zat? Abid bir kimse olduğunu, daha sonra Bağdat'ta yaşadığını ve hadis ricalinden olduğunu bize Zehebi bildirmektedir. Yani yüksek alimlerden birisi. İmam-ı Azam'ın firaset nurları kalbinde parlıyordu. Onun firasetine şöyle bir bakın. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain ferasetiyle eshabından birçoğunun istikbalini keşfetmiş, bakın burada kerametle iç içe, daha önceden kendilerine söylemiş, söyledikleri de aynı dediği gibi gerçekleşmişti. İmam-ı Züfer ve Davud-u Tayi hakkındaki sezgilerini bizzat kendilerine söylemişti. Daha sonra da bunların hayatı aynen İmam-ı Azam'ın söyledikleri gibi görülmüştü. Aynı rivayette Ebu Yusuf'a da bakın şöyle demişti, sen dünyaya meyledeceksin demişti. Dediği gibi Harun Reşit devrinde baş kadı oldu. Kim? İmam Ebu Yusuf. Ona daha önceden İmam-ı Azam bunu haber vermişti. Bu bir firaset, bu bir keramet. İmam şöyle derdi, başı uzun bir adam görürseniz biliniz ki o ahmaktır. İmam'a Medine'de bulunan alimleri nasıl görüyorsunuz diye sormuşlardı. İmam-ı Azam onların içinden ancak Malik İbni Enes felah bulur demişti. Dediği gibi Medine'de yaşayan alimlerden hiçbiri İmam-ı Malik'in ulaştığı dereceye ulaşamadı. Yaşadığı asırda Malik Medine'de tek alim sayıldı. Bunu da İmam-ı Azam önceden firasetiyle bildirdi. Firaset kalpte Allah'ın bir nurudur. O Allah'ın nuruyla bakmanın adına firaset denir. Evet kıymetliler, eğer hafızası sağlam insan görürseniz, hadiste topladıklarını alınız. Sakalı uzun kimse görürseniz, onun ahmak olduğunu biliniz. Uzun boylu olup da sağlam aklı bulunan kişi görürseniz, bakın bunlar birer firaset ve keşiftir. Ona tabi olunuz. Zira uzun boylularda akıllı kimse nadir bulunur. Eğer boyu uzun, başı uzun, sakalı uzunsa diyor, bunların içinde pek akıllı olmaz. Akıllı çıkarsa diyor, işte o nadir bulunur. Ona da tabi olunuz diyor. Halife Mensur küfeye kadı tayin etmek için Ebu Hanife İmam-ı Azam'ı misal bir kıdami Süfyan-ı Sevri'yi ve Şeriki en-Nahai'yi saraya çağırmıştı. Yolda giderken Ebu Hanife, bunlara hakkımızda bir tahmin yapayım. Ben kendimi kurtarırım. Süfyan da yolda kaçar. Bakın. Mis'ar da kendini deli yerine kor. Şerike gelince o da
bu kadılık görevini kabul eder, dedi. Yola düştüler, gidiyorlardı. Yanlarında asker muhafızlar da vardı. Bir ara Süfyan muhafızlara abdest tazelemek istediğini söyledi. Bir duvarın arkasına geçti, oturdu. Baktı ki nehirde ot yüklü bir gemi gidiyor. Gemidekilere seslendi. Şu duvarın arkasından beni boğazlamak isteyenler duruyor. Beni kurtarın dedi Süfyan-ı Sevri. Bak, İmam-ı Azam'ın dediği gibi kaçtı. O da nereden kaçıyordu? Kadı olmak istemiyordu. Peki atla dediler, gemiye bindi ve kaçtı. Üstünü otlarla örttü, duvarın diğer tarafına bekleyen asker, Süfyan'ın gelmediğini görünce arkaya geçti, baktı. Kimseyi göremedi. Ya Eba Abdillah diye birkaç defa seslendi, cevap alamayınca geri döndü. Tabii kaçırdığı için kötü söz işitti. Geri kalan 3 kişi halifenin huzuruna vardılar. İçeri önce Mis'ar girdi, elini uzattı halife ile, musafaha etti. Sonra da şöyle konuşmaya başladı. Şimdi deli rolü oynuyor Mis'ar'da. Ya Emirel Müminin, nasılsınız? Cariyeleriniz ne alemde? Atlarınız nasıl? Beni kadı yapınız. Ne olur o sırada halifenin yanında bulunan bir kişi Mensur'a bu delidir dedi. Mensur, evet doğru söylüyorsun, çıkarın bunu buradan dedi. Mis'ar çıktı. Bundan sonra Ebu Hanife'yi çağırdılar. İçeri girdi, konuştu. Ben dedi Numan bin Sabit, bir kölenin oğluyum ve bezzazım. Küfe halkı benim gibi bir köle soyundan gelenin başlarına kadı olarak nasbına razı olmazlar sanıyorum. Halife doğru söylüyorsun dedi. İmam da huzurdan çıktı. En son olarak Şerik kalmıştı. İçeri girince Şerik konuşmaya başlamıştı. Halife sus, hiç konuşma. Zira senden başka kimse kalmadı dedi. Fakat Şerik, ey müminlerin emiri, bende unutkanlık vardır. Halife, bol bol kenger sakızı çiğnersin. Efendim, bende hafiflik vardır. Öyleyse bol bol feluze, bir nevi tatlı yersin. Makama öyle oturursun. Kim olursa olsun istediğim gibi hükmederim. Huzurunda oğlum bile olsa istediğim gibi hükmet. Ebu Hanife'nin tahmin olduğu gibi çıkmıştı. Yani Şerik Halil orada kadı yapıldı. Ey kıymetliler! Ebu Hanife'nin iç dünyasında firaset nurları parlıyordu. Ebu Hanife'ye sordular, nasıl anladın bunları? Baktım adam sağa sola bakarak yürüyordu. Bakın İmam-ı Azam yine bir başkasını onlara tanıtıyor. Yabancı olduğunu anladım. O tarafına sinekler fazlaca konuyordu. Sineklerin konduğu tarafta tatlı bir şey olduğunu sezdim. Gördüğü çocuklara da dikkatli bakıyordu. Öğretmen olduğunu anladım. Yani karşıdan yabancı birine baktığı zaman onu keşfediyordu İmam-ı Azam. Zekasının azameti ve insanı susturan sorulara cevapları. Evet kıymetli efendiler, Ebu Hanife'yi sevmeyenlerden bir kişi geldi. İmama dedi ki, şu diyeceklerimiz söyleyen kimse hakkında ne dersiniz ki? Cennet ümit etmiyorum. Cehennemden de korkmuyorum.
Allah'tan da korkmuyorum. Meyte yerim, rükû ve secdesiz namaz kılarım. Hakka buğz eder, fitneyi sever, rahmetten kaçarım. Yahudiler ve Hristiyanları tasdik ederim diyor. Bakın İmam-ı Azam adam bu soruları sordu. Ben böyleyim ne dersin dedi. Şimdi imam senin bu hususta bir bilgin var mı diye sordu. Adam ben bir şey bulamadım dedi. Ebu Hanife yanında bulunan hesabına dönerek bu adam hakkında ne dersiniz? Bunlar o adamın kötülüğüne delalet eder. Zira bunlar kafirin sıfatlarıdır dediler. İmam gülümseyerek şöyle dedi. Bu adam Allah'ın gerçek velilerindendir. Dikkat edin. Bunu ancak bir İmam-ı Azam yorumlayabilir böyle. Sonra soran adama dönerek dedi ki ben sana bunun mahiyetini anlatayım. Yani ben sana bunun mahiyetini anlatayım. Sen de dilini tut. Ayrıca sana faydası olmayan şeylerden de uzak dur. Adam peki dedi. İmam-ı Azam anlatmaya başladı rahmetullahi aleyhi ve aleyhi ecmaîn. Cennetin Rabbini ümit ediyor, cehennemin Rabbinden korkmuyor. Rabbinin lütfuyla muamele edeceğine imanı olduğundan korkmuyor. Ölü etindeki kastı balık eti, görmediğine şahitlik etmesindeki kastı da kelime-i şehadeti söylüyor. Hakka buğz ediyor ki haktan kastı ölümdür. Allah'a itaat edebilmek için ölümü istemiyor. Mal ve evlat Kur'an'da vasıflandırıldığına göre fitnedir. Onları severim diyor. Yahudi ve Hristiyanların birbirlerinin dinleri hakkında söylediklerini tasdik ediyor. Soruyu soran adam bu cevabı dinledikten sonra ayağa kalktı. Ebu Hanife'nin gözlerini öptü ve dedi ki ben inanıyorum ki sen hak üzeresin. Evet kıymetliler, İmam-ı Azam hak üzere bir zat-ı muhteremdir. İmam-ı Ebu Yusuf hastalanmıştı. Hastalığını haber alan Ebu Hanife İmam-ı Azam, eğer Ebu Yusuf ölürse yeryüzünde onun yerini alacak kimse yoktur demişti. Ebu Yusuf sağlığına kavuşunca kendine bir güven gelmiş. Küve mescidinde kendi müstakil bir ders halkası kurmuştu. Ebu Hanife yanındakilerden birine demişti ki, Ebu Yusuf'a git, ona şu meseleyi sor. Bir adam temizleyiciye 2 dirhem ücretle bir elbise verse, elbisesini almak için sahibi istediğinde önce inkar etse, daha sonra tekrar istenince de verse, bu temizleme işini yapan adam ücret almaya hak kazanmış mıdır? Eğer evet vardır derse olmadı dersin. Yoktur derse yine olmadı dersin. Soruyu öğrenen adam kalktı, Ebu Yusuf'un yanına vardı. Soruyu sordu. Ebu Yusuf ücreti hak etmiştir dedi. Hata ettiniz dedi soruyu soran. Hayır ücreti hak etmemiştir deyince adam yine hata ettiniz der. Ebu Yusuf o anda sorunun nereden geldiğini anlar. Kalkıp Ebu Hanife'nin
ders halkasına gelir. Ebu Hanife, Ebu Yusuf'u görünce seni buraya getiren temizlikçi meselesi olsa gerektir der. Ebu Yusuf da evet cevabını verir. İmam-ı Azam daha bir icare meselesini halledemeyen kişi nasıl olur da Allah'ın dininden bahsederek insanlara fetva vermeye kalkışır dedi. Ebu Yusuf, bu meseleyi bize öğret. Önce meseleyi ayırmak lazımdır. Eğer temizleme işini inkardan sonra yaptıysa, ücret istemeye hakkı olmaz. Zira kendisi için yapmış olur. Eğer temizleme işini inkar etmeden önce yaptıysa mal sahibi için yapmış olduğundan ücret istemeye hakkı vardır. Bunu da ispat etmesi lazımdır. Ebu Hanife alimlerle birlikte bir düğünde bulunmuştu. Düğün sahibi iki çocuğunu birden evlendiriyordu. Hem de iki kardeşle. Zifaftan sonra düğün sahibi büyük bir hata ettik. Zifaf yanlışlıkla nikah yapılanlarla değil de diğerleriyle oldu dedi. Orada bulunan Süfyan Es-Sevri, böyle bir karışıklık sahabe devrinde de olmuştur. Efendim bu hususta Hazreti Ali'den fetva talep etmişti. Kim? Muaviye. Gönderilen kişiye Hazreti Ali radıyallahu anhü ve erda mecmain, herkes zifafa girdiği kadının mihrini tazmin etsin. Sonra da ayrılıp her kadın ilk kocasına dönsün diye fetva vermişti. Sevri'nin bu ifadesini orada bulunan diğer alimler yerinde bulmuşlardı. Bu sırada bu alimler arasında bulunan Mis'ar bin Kidam Ebu Hanife'ye siz sustunuz, bu hususta ne buyurursunuz deyince Süfyan söylediğimin hilafını iddia edecek değil ya dedi. Ebu Hanife bana çocukları getirin dedi. Getirdiler. Herkesin huzurunda çocuklara zifafa girdiğiniz kadını sevdiniz mi? Evet dediler. Fakat senin zifafa girdiğin kişi daha önce kardeşine nikahlıydı. Her biriniz ilk nikahlandıklarınızı boşayınız dedi. Gençler ilk nikahı yapılan fakat zifafa girmedikleri eşlerini orada boşadılar. Daha sonra da her biri zifafa girdiği kadınla yeniden nikahlandılar. Bundan sonra imam düğünün yeniden yapılmasını talep etti. Orada bulunanlar bu fetvaya hayret ettiler. Mis'ar bin Kidam da kalktı, imamın ellerini öptü, yani İmam-ı Azam'ın ellerini öptü ve oradakilere hitaben de şöyle dedi. Ebu Hanife'yi sevdiğim için beni kınamayınız. Süfyan Es-Sevri ise susmuştu. Hiçbir şey söylememişti. Allahu Ekber. Evet, bunu da anlatan İmam Veki efendim Hafifül İmam'da anlatılmaktadır. Burada tembih, Süfyan Es-Sevri'nin Hazreti Ali'den naklettiği hükme Ebu Hanife'nin fetvası arasında tezat yoktur. İkisi de haktır.
Sevri'nin nakli şüphe ile vaki olan zifafın mihri gerektirdiğini ve nikah bağını ortadan kaldırmadığını ifade eder. Ebu Hanife'nin verdiği hükümde aynı mahiyettedir. Yalnız Ebu Hanife mihri baki kılmakla beraber ileride vaki olacak geçimsizliklere sebebiyet vermemesi için her birini ilk nikahlılarından ayırmış, birincilerle zifaf vaki olmadığı için de iddet gerekmediğini bildirerek boşandırmak suretiyle yeniden nikahlarını yaptırarak istikbalde meydana gelebilecek fitnenin önüne o anda geçmiştir. Böyle apaçık bir maslahatı kimse inkar edemezdi. Onun için Süfyan da susmuştu. Ebu Hanife'nin bu fetvası da istihsan edilmişti. Hatta Mis'ar da fetva güzelliğinden dolayı imamı tebrik etmişti. Haşimoğullarının ulularından birinin cenazesinde Küfe'nin alimleri ve seçkin simaları bulunmuştu. Bu bir çocuğun cenazesiydi. Ölen çocuğun annesi açık saçık vaziyette cenazeye kapanmış ağlıyordu. O sırada kadının kocası eğer eve dönmezsen boş ol demişti. Bu durum meydana geldiğinde sarf edilen söz karşısında orada bulunanlar şaşırmıştı. Ebu Hanife'den duruma çıkar yol sordular. Çünkü aynı kadın da eğer cenaze namazı kılmadan eve gidersem bütün kölelerim azat olsun demişti. İmam her ikisinin sarf ettikleri sözleri yeniden dinledi. Sonra da erkeğin sarf ettiği sözde cenaze namazı kaydı olmadığından erkeğin yalnız başına cenaze namazı kılmasını, kadının da kocası namaz kıldıktan sonra eve dönmesini istedi. Bu hadise şahit olan Kadı İbni Şüprime de analar senin gibi evlat doğurmaktan acizdir. Sizin halledemeyeceğiniz mesele yoktur dedi. İşte kıymetliler, İmam-ı Azam keskin bir zekaya, derin bir bilgiye sahipti. Firaset nurları parlıyordu. Evet kıymetliler, bir kişi Ebu Hanife'ye gelerek evimin duvarından bir pencere açmak istiyorum. Açabilir miyim dedi. İmam, komşunun namusunu göz önünde bulundurmak şartıyla açabilirsin dedi. Adamın komşusu bu durumu öğrenince Kadı İbni Ebi Leyla'ya şikayette bulundu. Kadı da adamın pencere açmasını yasakladı. Bu sefer Ebu Hanife meseleyi danışan kimseye git duvarını yık, yaptırma masrafı bana ait olsun dedi. Adam duvarını yıkınca komşu tekrar kadıya başvurdu. Bu durumu kadı yasaklayamadı ve şöyle dedi. Bir insan kendi malını yıkmaya da karar verebilir. Ben ne karışabilirim? Şikayetçi adam kadıya, siz daha önce bir pencere açılmasına müsaade etmemiştiniz. Şimdi her taraf açıldı deyince kadı, artık bende tedbir kalmadı.
Bu adam dersini büyük yerden almış. Benim hatamı tebarüz ettirerek yaptığı hareketle yüzüme vurdu dedi. Ebu Hanife'ye İbn-i Mübarek şöyle bir mesele sormuştu. Bir adamın bir dirhemiyle bir başkasının 2 dirhemi karışık. Bunlardan 2 dirhem kaybolsa geri kalan 1 dirhem kimin hakkı olur? Geri kalan 1 dirhemin 3'te 2'si 2 dirhem sahibinin, 3'te 1'i de 1 dirhem sahibinindir. İbn-i Mübarek diyor ki, Kadı İbn-i Şüprime ile buluştuğunda aynı meseleyi ona da sordum. Sen bunu başka birine sordun mu dedi. Ben de evet. Ebu Hanife'ye sordum dedim. Verdiği cevap ikili, birli, bir taksimle ilgili olmalıdır dedi. Ben evet öyle deyince hata etmiştir. Çünkü kalan dirhemin kaybolan 2 dirhem sahibine ait olma ihtimali daha büyüktür. Onun için kalan 1 dirhem 2 dirhem sahibinin olmalıdır dedi. Aradan zaman geçtikten sonra ben İbn-i Şüprime'nin cevabını Ebu Hanife'ye naklettim. Çünkü İbn-i Şüprime'nin cevabı bana da hoş gelmişti. Ebu Hanife bana 3 dirhem karıştığından aralarında şirket meydana gelmiş. Bunun için de kalan dirhem hisseye göre sahiplerini bulur dedi. Tembih. Ebu Hanife'nin bu şekilde izahı meseleyi ayırmak mümkün olmayan bir karışma sonucu meydana gelen şirket ile ilgili görüşe mebnidir. İbn-i Şükrime ise burada şirket mütalaa etmediğinden yukarıda geçen fetvasını vermiştir. Ebu Hanife'nin genç bir delikanlı komşusu vardı. Başka bir kabileden bir kızla evlenmek istemişti. Delikanlıdan, kudretinden fazla mihir istenilmiş. Genç de imama gelerek çare aramıştı. İmam, git mihri kabul ettiğini söyle dedi. Genç mihri kabul ettiğini söyledi ama veli mihri önceden teslim almadıkça zifafın mümkün olamayacağını söyledi. Bunu haber alan imam delikanlıya mihrik kadar borç verdi. Zifaf vaki oldu. Bu sefer Ebu Hanife'nin isteği üzerine genç, ben mihir ödemek için borçlandım. Eşimle birlikte başka şehre gidip çalışacağım dedi. Bunun üzerine verdiği mihir delikanlıya iade edildi. Çünkü gelinin akrabaları onun başka şehre gitmesini istememişlerdi. Burada da İmam-ı Azam o delikanlıyı kurtardı. Ebu Hanife'nin huzuruna bir kadın geldi. Dedi ki, erkek kardeşim vefat etti. 600 dinar miras bıraktı. Fakat benim hakkıma yalnız 1 dinar düştü. İmam bu hesabı kim yaptı dedi. Kadın Davud'u tayi yaptı. Doğru, senin hakkın aslında bu kadardır. Zira kardeşin vefat ettiğinde arkasından mirasçı olarak annesini, eşini, 2 kızını ve 12 erkek kardeşiyle birlikte seni bırakmıştır. Senin hakkının 1 dinardan fazla olmasına da imkan yoktur dedi. İşte bu da İmam-ı Azam'ın süper mi süper
bir zeka ve ilim sahibi olduğu ortaya çıkmaktadır. Ebu Hanife bir gün Küfe'nin meşhur kadısı İbni Ebi Leyla'nın yanındaydı. Kadı vereceği kararı ve süratini göstermek amacıyla İmam Ebu Hanife huzurundayken bir davaya bakmaya başladı. İçeri giren iki davalıdan biri diğerine "Ey zina eden kadının çocuğu" diye hakaret etmişti. Kadı Ebu Hanife'ye "Bu dava edilen hakkında ne dersin?" demişti. İmam da "Sen dava edilenden başladın. Halbuki önce dava edenden başlamalısın. Zira böyle bir iftira varsa bu şahsın annesine aittir. Bu bakımdan önce vekalet gerekir. Sorunuz davacıya vekaleti var mı?" Dava eden "Yok" dedi. "Peki anneniz hayatta mı? Öldü mü?" "Öldü." "O zaman annesinin bundan başka varisi var mı?" "Yok." "Öyleyse bütün söylediklerini ispat eder, beyine lazımdır. Peki kadıya dönerek tekrar sorun. Kadın Müslüme miydi? Yoksa zimmi miydi? Hürriyeti elinde miydi? Yoksa cariye miydi? Bunlar için de beyine lazımdır." Ebu Hanife'nin dava eden kimse ile ilgili bütün soruları kadı vasıtasıyla davacıdan sorulmuş, yeri geldikçe de deliller ibraz edilmişti. Bütün bunlardan sonra Ebu Hanife kadıya dönerek davaya şimdi başlayabilirsin" dedi. Bunu demekle de davayı bakmada deliller tekamül ettirilmeden acele karar verilemeyeceğini anlatmak istemişti. Yani hakimlere ders veriyor İmam-ı Azam. Kadılara ders veriyor. Adam mahkemede baş hakim olarak oturuyor ama İmam-ı Azam ders veriyor onlara. Katade Küfe'ye gelmişti. Küfelilere dedi ki, "Bana helal ve haramdan sorular sorun ki size cevaplandırayım." Ebu Hanife Katade'ye, "Bir kişi uzun müddet eşinden ayrı kalmış. Eşi de kocasının ölüm haberinin gelmesi üzerine evlenmiş. Bunlardan da çocuğu olmuş. Kaybolan adam da çıkıp gelip bu çocuk benden deyip ikinci koca da nesep iddiasında bulunsa, bunların her ikisi de aynı kadına kasvetmiş olurlar mı? Yoksa yalnız birisi mi kasvetmiş sayılır? Eğer bu soruya kendi reyiyle cevap verirse mutlaka hataya düşer. Eğer bir hadis rivayet etmeye kalkarsa yalan söylemiş olur" demişti. Katade cevap bulamayınca, "Böyle bir hadise olmuş değildir. Vuku bulmayan hadisenin durumu hakkında bana niçin soru soruyorsunuz?" Ebu Hanife, "Alimler böyle belalara gelmeden önce hazırlıklı bulunmalıdırlar. Böyle vaki olduğunda olaya giriş ve çıkış daha çabuk bulurlar" dedi. Katade, "Bırakın bunları bana, tefsirden sorun" dedi. Ebu Hanife, "Kâlellezî indehu ilmün minel kitab." Yanında ilahi kitaptan bir ilim bulunan kişi Süleyman Aleyhisselam'a dedi ki, mealindeki ayeti kerimede,
kendisinde ilmi ilahinin bulunduğu bildirilen kişi kimdir? Bu kimse Süleyman peygamberin katibi Asaf bin Berhiya'dır. İsmi azamı bilirmiş dedi. Ebu Hanife, peki Süleyman aleyhisselam ismi azamı bilir miydi? Hayır, bilmezdi. Bir peygamberin zamanında o peygamberden daha alim bir kimsenin bulunması caiz midir? Katade buna da cevap bulamamıştı. Sizinle tefsir hususunda konuşmayacağım. Bana fukahanın ihtilaf ettikleri konularda sorunuz dedi. İmam-ı Azam bu sefer, peki siz kesin surette mümin misiniz? Öyle ümit ediyorum. Neden böyle dediniz? Vellezî edme'u en yağfira li hatiyeti yevmeddin. Odur ki hesap gününde bağışlanmamı umarım. Mealindeki ayeti kerimeye istinaden böyle söyledim. Ebu Hanife, İbrahim Aleyhisselam'a sen iman etmedin mi diye sorulduğunda Gâle belâ velâkin liyatmeinne kalbi. Evet, inandım, kalbim tam yatışsın diye sordum. Mealindeki ayeti kerimeye dayanarak konuşsaydın. Burada Katade inşallah müminim demek istemişti dedi. Katade oturduğu yerden öfke ile kalkarak bir daha küfede hadis okutmayacağına yemin etti. Şuuru yerinde olmayan mecnun bir kadın bir başkasına sen zina yapan iki kişinin çocuğusun demişti. Adam da kadı İbni Ebi Leyla'ya şikayet etmişti. Davaya bakan kadı, kadının aleyhine hükmederek Küfe mescidinde ayak üzere kadına 2 hat vurdurmuştu. Bu hattın birisi anasına yapılan kazıf, diğeri de babasına yapılan kazıf için demişti. Ebu Hanife bunu duyduğunda, bakın, bizim kadı dedi, bu meselede tam 6 yerde hata etmiştir dedi İmam-ı Azam. Yani hakim verdiği kararda 6 yerde hata etti dedi. Hakimlerin hocası işte İmam-ı Azam. Bunlardan birisi bakın mescitte hat vurdurmuş. Halbuki mescitte hat vurulmaz. İkincisi kadına ayakta dayak attırmış. Halbuki kadına hat oturduğu yerden vurulması gerekir. Üçüncüsü babası için bir, anası için de bir hat olmak üzere 2 hat vurdurmuştur. Halbuki bir kişi bir kalabalığa bile aynı sözü söylemiş olsa yalnız bir hat vurdurulur. Kazfedilenlerin sayısı kadar vurulmaz. Dördüncüsü 2 haddi bir arada peş peşe vurdurmuştur. Ayrı ayrı zamanlarda vurulması lazım idi. Beşincisi deli bir kadına vurdurmuştur. Halbuki dinimize göre deliye hat vurulmaz. Zira deli mükellef değildir. Altıncısı anası ve babası için vurdurmuştur. Halbuki onlar kayıp olduklarından, kendileri dava etmediklerinden bu da geçersizdir. Bizzat dava etmeleri veya vekaletleri lazımdı. Bu tenkitler Ebu Leyla'ya ulaştırılınca Kadı İbni Ebi Leyla Ebu Hanife'yi Küfe valisi İbni Hübeyre'ye şikayet etmiş. İbni Hübeyre de Ebu Hanife'nin fetva vermesini bir müddet yasaklamıştı.
Daha sonra Ebu Hanife'nin verdiği fetvalar İsa bin Musa tarafından zaman zaman Vali İbni Hübeyre'ye anlatılmış. İmamın tekrar fetva vermesine müsaade edilmişti. İşte kıymetliler, mevki makam sahipleri kendi hatalarını örtmek için alimlere bile, bakın kıskançlık ile alimin ilminin önüne geçmeye çalışıyorlar. İmam-ı Azam'a işte bu şekil sansürler uygulanmış ama yine de o yıldız parlamaya devam etmiştir. Daha Ebu Hanife'ye tevbe et. Zira hakemeyn olayını caiz gör dedi. Ebu Hanife seninle bu hususta münazara yapalım dedi. Peki deyince münazara esnasında ihtilafa düşersek bizi ayıracak aramızda bir ara bulucu hakem olması lazımdır. Peki kim istersen seç dedi. Ebu Hanife de Dahhak'ın adamlarından birini gösterdi. Dahhak da razı oldu. Bunun üzerine imam, işte hakimliği sen de kabul ettin, caiz gördün dedi. Dahhak kesildi kaldı. Buna bir şey diyemedi. Ebu Hanife bir gün Ata bin Ebi Rebaha ona ehlini ve ehliyle beraber bir mislini de verdik. Mealindeki ayeti kerimeye ne dersiniz dedi. Ve ateynahu ehlehu ve mislehum ma'ahum. Ata ona ehlini ve ehlinin bir katını da verdik demektir. Yani bir peygamber için kendi sulbünden olmayanları da evlat olarak verildi mi demek istiyorsun? Allah korusun, ben böyle bir şey işitmedim. O zaman Ebu Hanife ehli ve evladı ile birlikte onların ecirlerini de verdi. Manasında kabul edilmelidir dedi. Ata evet çok güzel diyerek imamı takdir etmişti. Tembih, bu ayeti kerimeyi tefsir ederken Allahu Teala Eyüp Aleyhisselam'a hastalıktan afiyet bulması üzerine eşi Rahime'nin de tıpkı gençlik halini ve önceki evlatlarının sayısı kadar da çocuk verdi şeklinde de tefsir edilmesinde de bir mahsur yoktur. Zira Allahu Teala Saat suresinin 44. ayetinde Eyüp Aleyhisselam'ın eşi Rahime'yi met etmektedir. Ayetten zahir olan mana da budur.